Şu an sesim geliyor olması lazım. Okey, sesimi biraz kısayım. Mayıs'ın sonuna kadar her gün bir saat böyle bir söyleşi sohbet yapacağız. Discord'dan, YouTube'dan. Şu an deneme yayını YouTube'dan yapıyoruz. Yani Discord linkimiz de açıklama kısmında var. İlk 20-25 dakika ODM'nin içeriklerinden bahsedeceğiz. Öyle planlıyoruz. Ve 5-10 dakika mola verip sonraki 25 dakikada soru cevap gibi yapacağız. Toplam bir saat boyunca, bir ay boyunca devam edecek bir topluluk olacak, toplantı olacak. ODM'nin kurumsal bilgilerine bakabiliriz buradan. Manifestomuzdan, vizyonumuzdan bahsedebiliriz. ODM topluluğu İZM'nin bir projesi. İZM 4 yıllık bir şirket Sakarya'da. Ben de Hüseyin Bayar. Manifestomuzda şeffaf finansal raporlama özelliğimiz oluyor. Yani o şirkete gelen giden bütün faturalar şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyuracağız. Ayrıca freelance dediğimiz o uzaktan çalışma sistemini biraz daha şeffaflaştırma yönünde ilerleyeceğiz. Developer Designer kısmında Türkiye'de ve globalde network oluşturup o, biraz da seçilmiş kişilerle kemik bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz. Eğitim eşitsizliğinde ise o ülkeler arası ve ülkenin kendi içinde bölgeler arasında da eşitsizlik olabiliyor. Donanım, yazılım, o eğitim, tedarik kısmı gibi. Onu engellemek için, onların çözümünü bulmak için uğraşacağız. Son teknoloji bilinci dediğimiz şey dijital okuryazarlık, kamu kuruluşunun, özel kuruluşların, beyaz yakalı, mavi yakalının ya da ev hanımının, KOBİ'nin, öğrencilerin, yaş grubu 13 yaş üstü olan herkesin teknoloji daha bilinçli kullanmasını teşvik edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarında ise özel bir kurumun, KOBİ'nin veya şahısların, bireylerin karbon ayak izini, su ayak izini hesaplayıp bunun daha az nasıl minimal hale getirebiliriz onu düşüneceğiz. Açık kaynak bir şekilde. Maaş şeffaflığında ODM topluluğunun yaptığı politikada tecrübe ya da deneyimden ziyade ıı, çalışma saatinin uzunluğuna göre fiyat politikası olacak. Kitlesel fonlama ise o son tüketiciye şeffaf bir şekilde danışmanlık ve hizmet verdiğimiz için o melek yatırımcıya ya da hisse satmaya karşı olacağız ilk etapta. Şu an bu ODM'nin topluluğun hedefi finansal raporlama şeffaflığını olabildiğince öngörüp de yapacağız. İlerleyen süreçte farklı boyutta da üyeliklerimiz olacak. En önemli şeylerden bir tanesi de okul öncesi teknoloji eğitimi olacak. 7 yaş altı çocukların teknoloji, tableti, elektronik cihazı daha bilinçli kullanmasını sağlayacağız. Üyeler kısmında şu an aktif olarak 3-4 tane üyemiz var. Geri kalanlar freelancerlarımız var. Kalite kısmından buna bakabiliyoruz. Hepsi kısmından çözüm ortaklarımız direktman kurum kuruluşlar bizim manifestomuza mantıklı baktığı zaman yatırım yapabilecekler. Tamamen şeffaf bir yatırım ve donanım bazlı bir yatırım olacak bunlar. Freelancer'ın listeleri biliyoruz bölgesel bir şekilde. İşletmeler, sponsorlar gibi. Nokta atışı görebileceksiniz burada Türkiye haritası üzerinden, dünya haritası üzerinden. Gruplar kısmından şu anda 81 ilden 6 ya da 7 tanesinden pilot bölge olarak başlıyoruz. Merkezin zaten şirketin kuruluşu Sakarya oluşu Sakarya'dan başlıyor. Diğer 3 büyük şehir İstanbul, Ankara, İzmir'de katılacak aramıza.
Adana, Sivas ve Mersin'den başlamamızın sebebi de oradan katılımlar geldi. O network'ümüz orada biraz genişti akademisyen anlamında. Kurslar kısmında ise danışmanlık verirken kurs politikamız tamamen son kullanıcı bazlı olacak. 4 kişilik, 8 kişilik gruplar halinde bizden ne istiyorsanız biz onların detayını vereceğiz size ayrıntılı bir şekilde, şeffaf bir şekilde. Hemen bakayım. E-tablolarımızda şöyle bir Google Sheets üzerinden paylaşım yapacağız. Şu an yapay zeka yazdırdığımız 27 farklı meslek grubu var. Bu meslek grubundan da sektör var, kusura bakmayın. Sektörden de 160'a yakın meslek grubu var. Şu anda mesela liseler kısmına bakmışım ben. Güncel olarak hedefimiz her zaman değişebiliyor anlık olarak burada. Fiyat politikamız 300, 600, 1000 TL, 3000, 5000, 8000 gibi KDV hariç fiyatlar. Bunun üstüne KDV de eklenecek. Amacımız bir tane her ilde 64 kişilik bir 300 TL'lik bir grup oluşturup toplanan para 19.200 TL artı KDV. Bunlar 16 kişilik gruplar halinde olacak. Ve bir grupta 16 kişi olacak. Toplam 4 grup olacak. Toplanan paranın ne kadar olduğu, sonra toplanan paradan ne kadar sabit ofisin giderlerinin gittiğini göstereceğiz. Sabit giderler çıktıktan sonra da danışmanlık ve havuz adı altında 16 kişilik, 8 kişilik gruplara danışmanlığı kim yapacaksa onların alacağı bütçeler olacak. Örnek olarak 16 kişilik 300 TL'lik bir grupta 19.200 TL artı KDV bir para toplandı. Bu paranın %50'sini biz sabit gider adı altında ofisin elektrik, su, ulaşım, gıda gibi masraflarını karşılayacağız. Geri kalan 2400 liradan da danışman 4 saatlik bir danışmanlık yapacak. Ortalama 10 dolardan 200 TL'ye denk geliyor bu. 200 TL'nin karşılığında 800 TL'sini danışman alacak. 1600 TL'sini havuzda kalacak. 1600 TL'nin karşılığında da bu 16 kişiye diyeceğiz ki ya da 64 kişi kaç kişilik grup varsa bu 1600 TL ne yapalım, ne istiyorsunuz? Biz de bu para bütçeyi sizin talepleriniz doğrultusunda ek ders, ek danışmanlık ya da dışarıdan bir hizmet alabileceksiniz. İlerleyen süreçte 128 sayısına ulaştığımız zaman %50-160'a şu an mesela 112 kişiye ulaştığımız zaman bir bölgede toplanan para 54.000 olacak. Sakarya bölgesinde ise bu 54.000 TL'nin karşılığında 21.000 TL'si ofisin gideri olacak. Ve bu ofisin giderinden sonra geri kalandan da yine danışmanlık ve hizmet parası aldıktan sonra havuza para kalacak. Ama şu anda mesela alternatif olarak İstanbul, Ankara gibi şehirlerden talep gelirse bunlar da şöyle olacak. Oradan toplanan paradan sabit gider olarak gene biz havuza para çekeceğiz. Çünkü her ne kadar bizim İstanbul'da şubemiz olmasa da bu 16 kişilik, 8 kişilik grupların İstanbul'da e, ortak ofis mantığıyla toplantı yapabilecekleri mekanın gene kiraları olacak. 4 saatlik, 8 saatlik, 2 günlük gibi ofis kiralaması yapılacak. Yine onlar faturalı bir şekilde paylaşılacak. Hemen bakayım güncel durumlar. Bir dakika. Hemen geliyorum.
Şu an teknik bir sıkıntı düzelmiş olması lazım. Hemen bakıyorum. Tamamdır. Burada kalmıştık. Doluluk oranları değişiyor şu anda. 600 TL, 1000 TL gibi karşılığında. Her bir 64 kişi, 32 kişi gibi toplulukların altında alt grupların minimum sayısı gözüküyor tabloda. Örnek olarak 16 kişinin 1000 TL'lik ödeme yaptığı 16.000 TL'lik grupta 4 kişilik dörderli grup olacak. Ve gene toplanan para burada gözüküyor şeffaf bir şekilde. En son tabloya geldiğimiz zaman %100 doluluk oranına bir şehirden 128 tane üyemiz olduğu zaman, danışmanlık hizmeti alan kişiler olduğu zaman toplanan para 130.000 TL tekabül ediyor ve bunun 130.000 TL'nin yaklaşık 52-53.000 TL'si sabit ofise gidecek, sabit giderlere gidiyor. Geri kalan 78.000 TL'nin içinden de 128 kişiye danışmanlık verecek olan kişinin ortalama danışmanlık süresi 112 saat, 120 saat gibi oluyor. 120 saatin karşılığında da alacağı para 22.000 civarı bir şey olacak. Benim bu tabloya bir bakayım ben, yanlışlık olmasın. Sistemi anlık olarak sürekli güncellediğimiz için sayısal hatalar olabilir, işlemsel hatalar. Ona tedavi yöntemini, hatanı gördüğümüz anda tespit ediyoruz gene. Paylaşımı yapıyoruz. Random sistemi ofis kullanımında gözükecek. Aktif üyelerin paketleri şeffaf şekilde paylaşılacak. Onu da şuradan yapayım. Mesela şu anda ortak ofis Google Sheets üzerinden paylaşım yaptığımızda sabit giderlerimiz listesi gözükecek burada. Aylık gider tablosu gözüküyor. Faturaların yan tarafta linki paylaşılacak, ekran görüntüleri. Beklenen listesi gözüküyor. Ve yan tarafta aktif üyelerin listesi var şu anda. Demo sürecinde bir şey oluyor. Demo sürecinde 7 günlük o hizmeti deneyebiliyorsunuz. Pazartesiden pazar gününe kadar aklınıza gelen bütün danışmanlıklarımızı, danışmanlıkların paketleri de hemen şurada gözüküyor. Kurslar kısmı, fiyat alma kısmından. 64 TL uzaktan 4 saatlik danışmanlık ve bütün kaynaklarımıza, dokümanlarımıza ulaşabiliyorsunuz. 32 kişilik grupta ise toplam 8'er grup olacak. 8 kişilik 4 tane gruptan, 32 kişilik ekipten. 600 TL pakette ise 4 saat yüz yüze görüşebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ilde topluluk oluştuğu zaman 8 kişi çarpı 600 TL'den o haftanın ya da ayın belli bir gününde bir ofis tutunacak. Fiziki bir ofis ve orada eğitim verilecek. 16 kişilik dörderli gruptan 4 gruptan da 1000 TL'nin karşılığında hem online hem fiziken kamera karşısında paylaşımlar yapılacak toplulukta, toplantıda. Ve sitede de ön planda olacaksınız paylaşımlarda. Diğer özel gruplarda ise birebir görüşmeler doğrultusunda paket şekillenecek. Şu anlık sunumumuz 15-20 dakika tuttuğu için web sayfamızda şu tarz bir görüntü var. Yan tarafta aktif üyeleri görebiliyorsunuz. Aktif gruplar gözüküyor. Şu an kim aktif olduğu görebiliyorsunuz. Kurslar kısmında
ana sayfada popüler kurslar, talep edilen kurslar gibisinden. Ürün fotoğrafçılığı, dijital tasarım, 3 boyutlu, 2 boyutlu ürün nesne çeşitleme gibi. Aklınıza ne geliyorsa sizin talepleriniz doğrultusunda size danışmanlık verecek bu toplulukta. Ana sayfa bir daha tıklayalım. Aktif üyelerle yazışabiliyorsunuz. Duvarında hemen paylaşımını da gösterelim. Zaman çizelgesinde akış şeması görebiliyorsunuz. Kendi yaptığı işlemleri. Kimlerle yorum yaptı, kimlerle konuştu, neyi beğendi gibisinden. Fotoğraf paylaşımı yaptığı gibi. Bağlantıları grubundan arkadaş topluluklarını görebiliyorsunuz. Kaç kişiyle arkadaş. Gruplar kısmında kaç üyesi, kaç grup olduğu gözüküyor. Fotoğraflar forumlar kısmından yani görebiliyorsunuz. Şu anda MVP seviyesinde yani girişimcilik konusunda startup seviyesinde bir proje bu. Kapalı beta diyebiliriz aslında bir nevi. Seçilmiş illerde seçilmiş işletmelere sunulacak bir danışmanlık olacak. Discord linkimiz, sosyal medya linklerimiz aktiftir. Örnek olarak Mersin'deki üniversitedeki öğrenci kulüplerin isimleri gözüküyor burada. Amacımız Mersin'deki bir işletme sistemi üye olduğu zaman, danışmanlık aldığı zaman en yakın eğitim kurulumu, lise ya da üniversitelerden hangisinde kim varsa genç girişimci, bu arkadaşlarımız toplulukta görev alacak. Amacımız 128 kurumla 128 öğrenciyi eşleştirmek. Böylelikle staj sürecinde, işe alım sürecinde liyakatlı bir şekilde işlem görebilecekler. Seviyesine değer katan, online ya da sertifika eğitimini almak isteyenler katılabilecek. Mesela şu anda Mersin'deki 3 tane üniversite, Tarsus, Toros ve Mersin Üniversitesi'ndeki kulüplerin listesi var burada. İş hayatı kısmında bakalım aktif mi? Burada yapı fuarına gidilmişti bizim ekibimizle birlikte. 500 tane şirket vardı. Onların isimleri, adresleri, sosyal medyadaki durumları şöyle bakalım. Instagram'da aktifler mi? LinkedIn'de, YouTube'da, SSL sertifikaları var mı gibi teknoloji danışmanlıkları verdik şu anda. Ve bunların raporlarını halka açık bir şekilde sunacağız. Hem kuruma hem de halka sunacağız. Liseler kısmında ise şu anda Sakarya'daki liseleri biz listelemiştik burada lokasyon için. Sakarya diye düşünüyorum ama o Mersin'miş bu. Mersin'deki toplam 56 tane lise varmış. Sektörler dedik, güncel durumdan bahsettik. Bakalım şu tabloda fark ettiğimiz başka neyimiz var. Mesela şu yukarıda gördüğünüz birden fazla tool'lar var. Google, Chrome tool'ları. Örnek olarak şu anda
O, rakip analizi dediğimiz zaman benim rakibimin Udemy olduğunu düşünebilirsiniz. Kurs odaklı olduğu için. Udemy'nin tıklanması 111 milyon insan tıklıyor şu an aylık. Ve bakıldığı zaman hala genç nesilde Z kuşağında, Y kuşağında, ilerleyen süreçte alfa kuşağında o, kursta da yani bu tarz eğitim yerlerinin bilinmediğini göreceksiniz. Hala takip etmeyen gençler olduğunu fark edeceksiniz. ODM'deki en büyük amacımızın teknoloji okuryazarlık konusunda son kullanıcının daha çok bilinçlenmesini istiyoruz. Metaverse, sanal gerçeklik, blockchain gibi gündemdeki olaylar, yapay zeka gibi konularda daha fazla bilinç olmanızı istiyoruz. İletişim bilgileri kısmındansa forumdan bize başvurabiliyorsunuz iletişim bilgilerinizle. Telefon numaranız burada aktif olarak gözüküyor. Dokümanlar kısmında ise şu anda Trello diye bir uygulama kullanmaktayız biz. Trello'da ise şirketimizin iç politikası, çalışma arkadaşlarımızın yaptığı performansları, çalışma saatleri onlar gözüküyor. Aktif üyeliğimizde bakabiliyorsunuz. Çözüm ortaklarımız. Trello gibi o iş yönetimi, şirket yönetimi programlarında 100 milyon insan tıklıyor şu an aylık baktığımız zaman ve ortalama 10 dakika zaman geçiriyorlarmış. Bu tarz bir sitenin neyle yapıldığına bakmak isterseniz bu tarz uygulamaların gene eğitim süreci boyunca konuşacağız. Mesela Canva'dan bahsedebiliriz. Şu an çok gündemde olan bir program. 450 milyon insan tıkladığı bir uygulama bu Canva. Canva'da sosyal medya tasarımları yapıp ileri tarihli paylaşım yapabiliyorsunuz. Böylelikle o, teknoloji okuryazarlığınız daha fazla yükseldiği için dışa bağımlı bir hizmet sağlayıcısına gerek kalmıyor. Sorunlar kısmında ise üyelerimizin makale, köşe yazısı, blog yazısı yazabileceği bir forum kısmı olacak burası. Soru cevap, konu başlıkları açma gibi. Şu an 25 dakika oldu. Teknik aksaklıktan dolayı 1-2 dakikada mola vermiştik. Ben gene bir 5 dakika, 10 dakika mola vereyim. Aklınıza takılan bir şey varsa sorular, gelen chatten, özelden, WhatsApp'tan, Discord'dan her taraftan bize yazabilirsiniz. Aktif olarak. İlerleyen günlerdeki danışman konuklar alacağız. Girişimci birkaç arkadaşlarımız var, akademisyenler var. Onların da chat'e ilerleyen süreçte daha aktif olması için belki Mayıs ayı, Haziran ayı tamamen lansman ayımız olacak. Böylelikle biraz daha tanınırlığımız, bilinirliğimiz artacak. Kamerayı da şöyle yapayım. Teşekkürler 25 dakika beni dinlediğiniz için. 5-10 dakikadan sonra bir 15-20 dakika daha bekleme yapacağız. İlerleyen süreçte belki yayına gelmek isteyen olur, geç gelen olur. Ondan sonra cevap olsun diye. Aklınıza takılan bir şeyleri gene yazabilirsiniz. Biz de SSS sıçrası olan sorular adı altında bir liste yapıp bu tarz o videoların sonucunda raporlar sunacağız topluluğumuza. Teşekkürler. Görüşürüz.
Evet, merhabalar tekrardan. Notlarıma bakıyorum sunum esnasında unuttuğum bir şey var mı diye. Güzel bir sunum oldu kendimce. Takvim kısmında ise yine günlük haftalık takvimimiz burada gözükecek aktif olarak. Şu an spontane gelişen bir canlı yayın oldu bu. Bundan sonra önümüzdeki belki bir ay, belki 2 ayımızın her gün bir saatini bu toplumumuz için tanıtım kısmına ayırmayı düşünüyoruz. Bakayım. Bundan bahsettik. Kalite kısmından bahsettik. Şu an ODM olarak ve İZM olarak kendi projelerimizin içinde o kaynakçalarımız, linklerimiz, dokümanlarımız çok fazla var. Bunları yavaş yavaş gün geçtikçe ODM adı altında topluluğumuzda, gençlerimizle, işletmelerimize, KOBİ'lerimize paylaşacağız. Ve olabildiğince bütün içeriklerimizde son teknolojiyle, metaverse gözlükleriyle, sanal gerçeklikle göstermeyi düşünüyoruz. Dokümanlar kısmında her değişiklik olduğunda haftalık olarak paylaşım yapmayı planladık. Pazartesiden pazara 7 gün içinde olan etkileşimimizi, giderleri, gelirleri, üyeleri, aktifliği bir sonraki pazartesinin haftanın ilk gününde rapor olarak sunmayı planladık. Bakalım demo günlerimiz, lansman günlerimiz ne kadar verimli geçerse ilerleyen süreçte sistemimizin daha kemik bir şekilde, daha sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bu yapıcı eleştirilerin hepsine olumlu bakmaktayız. Söyleyeceğiniz her şeyin altına imzanızı attığınız takdirde o farklı farklı versiyonlara geçen sistemimizde şurasını şu kişi sayesinde yaptık teşekkürler gibisinden o teşekkür mektubu da yollayacağız size dijital bir şekilde. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.